Değerli dostlar, yayınıma hoş geldiniz. Gene bir yayına da sizle beraber olmaktan çok mutluyum, çok gururluyum. Hemen takip etmeyi, abone olmayı unutmazsanız çok da sevinirim değerli dostlar. Evet, bugünkü konumuz Galatasaray'ın Beşiktaş maçı. Osimhen, Icardi, takım içindeki huzursuzluklar, yönetim, sportif akıl, ve artık geldik nereye? Ocak ayındaki transferlere. Bunların hepsini bu bölümde işliyoruz. Yani siz dolu dolu bir bölüm izleyeceksiniz. Nelermiş? Beşiktaş maçı, arkasından Osimhen Icardi kavgası, yönetim içindekiler ve en sonda sportif akıl. Efendime söyleyeyim. Bunların hepsini bu programda bulacaksınız değerli dostlar ve artık söylediğim gibi artık bu da var elimde şu bunu da birazdan sizlerle tanıştıracağım ve de gerekeni yapacağım sevgili dostlar. Hadi başlıyoruz yayına. Hadi bakalım dolu dolu bir program başlıyor. Efendim Beşiktaş maçı. Dedim ki Beşiktaş maçı kolay geçmeyecek çünkü çok belliydi. Maalesef bizim takım maç seçiyor. Liverpool maçında çok üstün performans gösteren, ikili mücadeleleri kazanan, onu bunu yapan ve bizi ziyadesiyle gururlandıran ve mutlu kılan sevgili Galatasaray ve teknik ekibimiz Beşiktaş maçına eyvah dedim. Çünkü yani bu söyleyen adı tecrübeyle sabit. Her zaman bu böyle olmuştur. Nasıl olmuştur? Büyük maçlardan sonra takımlar söyle adını bu tip maçları konsantre olmakta, oynamakta ziyadesiyle zorlanırlar. Zaten o maçta büyük bir efor sarf etmişin, büyük bir çaba göstermişin, kazanmışın, motivasyon olarak üst noktadasın. Ne oluyor? Bu maça geldiğinde işler biraz daha rahatlıyor. İşler biraz daha başka bir noktaya gidiyor. Konsantrasyonun bozuluyor, oyun algın bozuluyor, yer tutman bozuluyor, nefesin bozuluyor, her şey bozuluyor. Anladın mı? Teknik direktör olarak da öyle. Şimdi Liverpool maçı o kadar konsantre bir teknik ekip ve oyuncu kadrosu varken bir anda Beşiktaş maçına geldiğimizde işin şekli değişti. Beşiktaş da tabii eli armut toplamamış. Sen Avrupa Kupası maçı oynarken o da seni Sergen Hoca çok zeki bir adamdı. Futbolculuğu müthişti. Evet belki az çalışırdı. Belki özel hayatına dikkat etmezdi ama hakikaten Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerinden bir tanesiydi futbolculuk hayatında. Teknik direktörlük hayatı da öyle. Bir de onun çok büyük bir avantajı var. 2 sene boyunca yorumculuk yaptı. Galatasaray olsun, diğer bütün takımları olsun. Analiz etme ve onları değerlendirme fırsatı buldu. İş olarak bunu yaptı ve bundan da bir maddi gelir elde etti. Sonuç itibariyle Sergen Hoca da dersini iyi çalışmıştı. Ondan sonracığıma şunu şuradan çıkartayım da evet içeridekini alayım. Yukarıda gene misafirlerimiz var. Üst kat komşularımızın misafirleri pek bitmiyor. Hemen hemen her akşam bir misafirleri var. O yüzden de yayınımı ona göre ayarlamak zorunda kalıyorum dönem dönem. Neyse efendime söyleyeyim. Umarım sesimde bir sıkıntı yoktur. Bu maçın çok zorlu geçeceğini ben hatta galibiyetten ziyade mağlubiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünenlerdendim. Ama dedim ki bunun bir kurtuluş yolu var. Bunu zaten 3 senedir ve yaptığım 2 senedeki programlarda söylüyorum. Yurt dışı kadrosuyla yurt içi kadrosunu Okan Hoca eğer olur da ayırt edebilirse bu zehirli elmayı yemez ve doğru bir iş yapar ise biz hem ligi hem Avrupa'yı böyle tereyağından kıl çeker gibi götürürüz. Demiştim efendime söyleyeyim ki netekim sevgili Okan Hocam hiç böyle bir şey yapmayı uygun görmedi ve Liverpool kadrosunu haşırtladı Blackboard ne yaptı? Aynen sahaya sürdü. Ve dedim ki eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Yaş şey bu kadar yüksek bir takımın bu tempoyu dedim kaldırmasına ihtimal yok. Zaten o maça çıkarken de Okan Hoca şey demişti. Ben 5 değişiklikle çıktım. Ve bu büyük bir söyle adını değişimdi bizim için. Liverpool maçına çıkan, bu arada Liverpool 661 milyon avroymuş. Biz de 203 milyon avroymuşuz. Hazır maç kolikten açınca şöyle hızlıca bakalım dedim. Uğurcan Çakır, Jakobs, Apokerim, Sanchez, Singo, Torreira, Lemina, Yunus Gündoğan, Barış ve Osimhen
ile çıkmışız. Hemen şeye dönüyorum. Bak değiştirdiğimi bile anlamadım. İkisi de çünkü copy paste aynı. Jakobs, Apokerim, Sanchez, Singo, kalede Uğurcan, Lemina, Torreira, Yunus, Gündoğan, Barış, Osimhen. Birebir aynı kadro. Ebe kardeşim. Sayın Teknik Direktörümüz Eren Elmalı'nın hani sakatlığı vardı. Niye oyuna atmazsın? Salah'ı niye oyuna atmazsın? Gabriel Sana'yı niye oyuna atmazsın? Leroy Sané'yi niye oyuna atmazsın? Niye bunlarla ilk 11 kurmazsın arkadaş? Madem 5 değişiklikle Avrupa Kupası maçına çıkıyorsun ne mübarek. Niye lig maçında da o 5 değişikliği yapıp takımı rahatlatmıyorsun? Ha? Yani akıl hafsala alacak bir iş değil. Bazen hakikaten nutkum tutuluyor. Hani ne diyeceğimi şaşırıyorum ya. Vallahi bak ne diyeceğimi şaşırıyorum. Sevgili Okan Buruk. Bunları yapınca da yani nasıl övgü oluyorsan ki yergiyi de alacaksın. Hiç kusura bakma hocam. Bak hiç kusura bakma. Övgü kadar yergi de bu işin içinde var. Ve sen maalesef Beşiktaş maçını herhalde bir gönül borcum mu var, vefa borcum mu var, futbolculuktan kalan bir nasıl diyelim bir sempatim mi var? Var oğlu var yani bir şey var ve bu Beşiktaş maçlarını sen tamam kazanıyorsun da yani böyle çok bir şey var ya bilmiyorum yani. Gerçekten bilmiyorum. Bu arada Beşiktaş'ın kadrosu 123.4, bizim kadromuzda 203.750'ymiş. Yaklaşık 2 katına yakın bir fiyat farkıyla oynamışız. Ama ona rağmen galip gelememişiz. Parayla saadet olacağını düşünen değerli, akıllanmayan kişilere de benden bir mesaj olarak iletilsin. Efendime söyleyeyim. Şimdi gelelim bu tabloyu kullanmamıza. Şimdi biz bir gol yiyoruz. Akıllara seza bir gol yiyoruz. Arkadaş nerede? Golü atan adam burada. Şutu çeken adam şurada Beşiktaş'tan. Bizim bütün futbolcularımız da aha da burada. Ya babalar yani şöyle yapayım hemen hemen de şöyle bir anlayalım. İşte şurada da Uğurcan Çakır var. İşte şöyle bir yerleşim var neredeyse. Aha. Dur şunları da yok edeyim. Akıl karıştırmasın. Aha. Yediğimiz golde Beşiktaşlılar buradan geldi şut attı. Dönen topu adam tamamladı. Bizim defans böyle savruk şekilde şu kırmızıları bizim defans dersek 3 aşağı 5 yukarı böyle dağınık bir şekilde ceza sahası içinde yakalandık. Ha bak bu tarafı da varmış. Hadi bu tarafa geçelim. Şuradan 3 tane alalım. Şu 2'yi de alalım. Şu kaleciyi de alalım. Heh. Bak. Aha da ben size şuradan daha net göstereyim. Şakırt şakırt şakırt. Şıkırt şıkırt şıkırt. Al anam. Al, madem bunu da aldık kullanalım. Sonra Okan Buruk'un maç sonu açıklamaları var ki evlere şenlik ya. Al senin kalecin. Ondan sonra şu Beşiktaş'ın e, adamı geldi buradan vurdu. Sen buralardan gelmeye çalışıyorsun böyle abuk sabuk bir şey. İkinci adam da şuradan tamamladı. Ah. Hadi yaklaştırayım sizin için. Ah. Ah. Şu ışığı da kurtarayım. Ah. Senin defans yerleşimin abuk sabuk. Ne diyor belirsiz bir defans yerleşimin var. Herif buradan geliyor ceza sahası içinden şut çekiyor. Sonra dönen şutu da şuradan herif boş kaleye tamamlıyor. Senin defansın burada böyle 3 kişi blok halinde duruyor. Ne olmuş? Yerleşim hatası. Niye? Çünkü sen topu kaptırmışsın. Nerede kaptırmışsın? Hemen buraya dönüyoruz. Beşiktaş kalesine doğru hücum ediyorsun. Aklın sıra. Nereden? Sol kanattan Bayla. Baylame! Baylame! Ondan sonracığıma bu telefonun da sağını solunu çözemiyorum ya. Dur şuradan diyelim. Şu gösterdiği yerden. Şuradan hücum ediyorsun sol kanattan. Barışlıcığımla buradan topu kaptırıyorsun. Dur pardon. Şu kırmızı. Gel kırmızıcığım. Barış'la buradan hücum ediyorsun. Fıtı 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 edemiyorsun. Topu buradan kaptırıyorsun. Geliyor sana buradan gol oluyor. Doğru mu? Doğru. Nasıl? Güzel taktik değil mi? Sonra maç sonunda Okan Buruk diyor ki biz oyunu sol tarafa yıktık. Çünkü orada onların zayıf olduğunu biliyorduk. Sen biliyordun sevgili Okan Buruk da Sergen Yalçın senin oradan hücum edeceğini Barış'ı sol kanada attığında anlamadın mı? Hı? Anlamadı mı? Yani sen Bay'ı sola attığında senin soldan ters ayaklı adamla hücum edeceğini Sergen anlayıp buna çözüm bulmadı mı? Buldu. Bay'ın önü hep diyorum ki babalar bak sen ceza sahasına buradan gel bakayım.
Şu top nerede? Şunu da alalım. Heh. Sana diyorum ki bak kardeşim şu top. Şunlar da bizim futbolcular. Hadi şurada defans hattı olsun. Bunu arkadaşların. Heh. Şöyle bir diziliş yapalım. Şuradan bir iki defans daha çalalım şuraya. Şunları 4 diyelim defansını. Ondan sonra şunların kalecisi nerede? Bunlara bir de kaleci oturtalım. Heh. Oldu mu? Heh. Oldu. Şimdi hatta yetmiyor. Buradan adamın kanadı da geliyor. Burayı sıkıştırıyor. Buradan adamın kanadı geliyor. Seni sıkıştırıyor. Şuraya da 2 kişi geliyor. Buraya da bunlar sıkıştırıyor. Tamam mı abiciğim? Normalde yani Avrupalı gibi düşünürsek, tamam mı? Top da burada. Sen böyle dörtlü hücum, hatta üçlü hücum ediyorsun. Şu da burada. Bu da burada. Böyle geliyorsun fıtı 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 fıtı. Tamam mı babacığım? Bak şimdi sen Galatasaray hücum ediyor. Tamam mı? Beşiktaş'ın kalesi. Beşiktaş'ın defans hattı. Dörtlü dizildiğini varsayalım. Dörtlü de ortaya dizdiklerini varsayalım. Şimdi normalde Galatasaray hücum ediyor. Tamam mı? Şimdi bu hücum eden Galatasaray'da bu Barış'ın topunu atıyorsun önüne buraya. Tamam mı? İstiyorsun ki bu herif buradan gitsin. Bu topla beraber buraya. Tamam mı? Buradan topu böyle Allah'ın fizanından ortalasın. Bu top gitsin çarpsın bu herifin kafasına. Bu da koşarak gelsin. Tamam mı? Bu herifin kafasına çarpsın gol olsun istiyorsun. Olmayacak duaya amin. Tamam mı? Şimdi Barış topu burada aldığında, şurada şu noktalarda aldığında önünde bir adam var. Bunu marke ediyor. Tamam mı? Sonra bir adam daha var. Sonra bu adamlar aşağı iniyorlar. Defans yapmak için fıtı 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 fıtı. Tamam mı babacığım? Şunu da indirelim. Sonra senin forvetin buralarda geziniyor şimdi. Buralarda adam. Sonra senin bunlar da aşağı iniyor. Sonra ne yapıyor Barış? Buna topu atıyor. Al topu. At buna. Tamam mı? Bu buna atıyor. Sonra bu buna geri atıyor. Sonra bu buna geri atıyor. Sonra olmuyor biz buradan Uğurcan'a falan dönüyoruz. Tamam mı? Olmuyor Barış buradan alıyor. Şimdi buraya doğru böyle yavaş yavaş sürüklüyor. Eğer bu adamı demarke edip geçtiyse, tamam mı? Defansla bekle karşı karşıya kaldıysa burayı force etmeye başlıyor. Ondan sonra oldu da eskaza topu buraya indirirse, tamam mı? Şuralara bir yere indirirse, ki genelde şuralara indiriyor. Buradan normal içeri orta kesiyor. Peki biz bu arada ne yapmamız gerekiyor? Bunun aşağı inmesi gerekiyor. Bunun koşarak buralara gelmesi gerekiyor. Bunun koşarak arka direğe koşarak gelmesi gerekiyor ki içerisi kalabalıklaşsın. Hadi bunu dön direğe koşturalım. Kalabalıklaşsın. Yani Osimhen, Yunus, İlkay, Lemina, Torreira, aklınıza kim geliyorsa. Bak güzel kafiyeli oldu. Buradan topu ortalasın ki gol olsun. Değil mi? Böyle bir şey yapıyor muyuz? Yok. Allah ne verdiyse buradan orta. Burada kimse yok. Buradan bir tane çocuk Allah koşuyor Osimhen. İşte kafa tutmaya çalışıyor. Bunu da burada 2 tane, 3 tane defans oyuncusu marke etmeye çalışıyor. Bunun adı taktik oluyor. Bunu beceremezsek ne oluyor? Bunu beceremezsek ne oluyor? Barış buradan içeri doğru vada iniyor. Tamam mı abiciğim? Sonra ne hikmetse bunlar böyle bir anda içeri koşu atıyorlar ki biraz doğru bir iş bu. Az çok. Buradan bu topu daha ceza sahası içine girmeden buradan ortalıyoruz. Buradan böyle orta kesiyoruz içeri. Sonra bu kafa topuyla buraya geliyor. Buradan kaptırdığımız topu, tamam mı? Bu top buraya gitti. Buradan kafayla sekti. Buralara düştüğünde eyvahlar olsun oluyor. Bunlar alıyor topu abicim. Fıtı 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 kontrayla biz gol yiyoruz. Niye? Çünkü arka taraftan da defans geliyor. Herkes orta sahaya doğru geliyor. Sen bir anda böyle kontra yakalanmış oluyorsun. Ve bunun adı Galatasaray'da taktik oluyor. Bunun adı Galatasaray'da başarı oluyor. Diyeceksin ki Liverpool maçında bunu nasıl becerdik? Ey mübarek. Valla Liverpool maçında nasıl becerdik? Liverpool takımında kompakt futbol oynamayı becerdik. Tamam mı? Kompakt futbol oynamayı becerdik. Şimdi Avrupalı burada ne yapıyor? Avrupalı çok basit bir iş yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu defansı, tamam mı? Adamlar dörtlü diziyorlar böyle. Numaraları önemli değil. Çok fıtı fıtı fıtı. Tamam mı? Önüne de bir dörtlü defans daha. Hatta bazen beşli defans diziyor. Okey. Sonra şimdi bu bloklar arasına böyle buna otobüs çekme deniyor ya, hani şöyle yapalım biraz daha. Şunları da alalım buradan oyundan. Şöyle kenara alalım. Dur lan dur düşme. Nereye gitti? Şunu da şu kenara alalım. Allah Allah, bir tanesi top intihar etti. Çok önemli değil. Tamam mı babalar? Şimdi gavur böyle diziliyor mu sahaya? Dörtlü, dörtlü. Hatta burayı beşliyor çoğu zaman. Tamam mı? 5-4. Böyle bir rakip bekliyor. Avrupalı ne yapıyor biliyor musun? Pep Guardiola, ondan sonra işte
Klopp çalışırken Klopp, diğer teknik direktörler göbeği çatlıyor ki şu blok hattını, yani şu defans hattını, kaleciyle beraber olan şu blok hattını bir şekilde ben kırayım ve topu şu noktaya indirebileyim. Yani istiyorlar ki yabancı gavur teknik direktör buraya bu adamları getiriyor. Onlar da böyle dörtlü diziliyorlar. Tamam mı babacığım? 2 3 Bunu da şuradan şöyle alalım. 4. Şu bloğun arasına, iki blok arasına adamlarını atıyor. Burada forvetmiş, orta sahaymış. O bu yok. Bir tane de şuradan adam alalım. Şuraya. Bir tane de şöyle bir şey alalım. Yeşil, bunu da top yapalım. Tamam mı? Şimdi adamlar buradan hazırlık pası yaparken şurada. Okey. Dinle. Heh. Bu ne? Şunu koyalım. Heh. Şimdi Allah'ın gavuru burada hazırlık pası yaparken şu adamların, şu dörtlü hücum hattının defansı bir şekilde burada top çevirirken bu hattı bozmayı deniyor. Şunu buraya kaçırıyor, topu buradan getiriyor, buradan arka direğe orta kesiyor. Bu ondan sonra buradan bu topu buraya indiriyor, bu buradan boş kaleye vurmaya çalışıyor. Ya da bu ikisi aynı anda koşu atıyor. Şu adam çapraza koşu atıyor, bu bunun önüne atıyor ya da bu buraya atıyor. Bu yukarı çıkıyor, bu boşalttığı alana bunu kaydırıyor, bu buna pas atıyor, buradan göstermeden buna pas atıyor falan. Burada bir aksiyonlar oluyor. Burada bir Allah ne verdiyse dönüyor iş, tamam mı? Oradan gelmeler, buradan gitmeler ama adamların en çok istediği şey topu buraya indirmek. Bak, adamları buraya indirmek, şu alana adam indirip şu noktaya ya şut ya da buradan sıfıra indirip topu buradan buluşturup buradan içeri, şuna da top dedik değil mi? Şuradan içeri topu göndermek. Sen kaleci biraz daha geri gel bakayım. Heh. Tamam mı babacığım? Buradan topu buraya göndermek. Şu. Paralel orta. Okey. Kale, şut, dışarı, şut. Bu. Şu alanı, yani şu golden zone dediğimiz şu alanı bütün gavur antrenörler buraya topu indirmek için kıçlarını yırtıyorlar. Kıçlarını yırtıyorlar. Bizim Liverpool maçında da öyle oldu. Oraya girmek için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiler. Kontrol oyunda oynadılar, onu da oynadılar, bunu da oynadılar ama Liverpool maçında yapmak istedikleri, adamları makine düzeninde yaptıkları şey hemen hemen buydu. Okey? Dışarıdan şutlar da deniyorlar pek tabii filvaki ama işte Salemane oynasaydı, Salah oynasaydı mesela ne yapacaktı Salah'cığım? İşte bu kırmızılar Liverpool olsun. Buradan getirecekti topu. Sol ayağına alıp bazen şuraya top kesecekti. Buraya şut atacaktı. Buradan 2'ye 1 yapıp şut atacaktı. Bu adam içeri kaçtığında, bu alanı boşalttığında buraya koşup buraya adama içeri pas atıp buradan gelen adama ya da şu ortadan koşarak gelen adamın önüne pas çıkartacaktı. Bunlar böyle geometrik şekiller gibi futbolu oynamaya çalışan adamlar. Beşiktaş maçında ise biz büyük yanlış yaptık. Maalesef Okan Buruk ve teknik ekip ve oyuncular nasıl olsa dedi biz Liverpool'u yendik. 4 günde dinlendik. Bir günde evde istirahat ettik. Lay lay lom yaparız. Biz bu takımı yeneriz dedi. Ama işte aslı öyle olmadı. Maç başladı. İşler kötü gitti. Pozisyon alma hatasından dolayı ve Rafa Silva'ya hiçbir önlem almadığımız için Okan Buruk'a karşılık Sergen Yalçın da o ikili blok arasında bizim defans bloğuna hemen şuradan göstereyim. Şu ikili defans bloğumuz olsun. Buraya orta sahada bizim böyle yakalanacağımızı çok net bildiğinden dolayı Rafa'yı buraya atıp topla buluşturdu ve işi çözdü. Zaten tüm sporlarda yani toplu sporlarda mesela tenis oynayanlar bilir. Tenis topu sağ taraftan forehand, backhand falan önemli değil. Vurduğunda yani şöyle düşün. Topa koşarak geldin. Tamam mı? Şurada duruyorsun ortada. Geldin vurdun. Geri gelirsin ortaya. Geldin vurdun gelirsin ortaya. Hep ortaya gelirsin teniste. Topu ortada karşılarsın. Basketbol. Hücum eder ortadan. Şuradan topu böyle ortadan getirir oyun kurucu. Buradan gelmez. Buradan da gelmez. Topu alır buradan gelir. Burada konuşlanır. Bakınız Larkin. Tamam mı? Hiçbir şey bilmiyorsanız milli takımı seyredin basketbolu. Ya da kendi basketbol takımını seyredin. Oyun kurucunuza bakın. Oyun kurucu gelir burada oyunu gösterir ve buradan pas atarak oyunu yönlendirir. Tamam mı? Kendi içeri koşar geri gelir buradan alır ama topu ilk başlangıç noktası orta sahanın ortasıdır. Handball orta sahanın ortası. Voleybol pasör nerede? Ortanın ortasında. Tam filenin önünde ortada. Oradan oyunu kuruyor. Yani toplu oyunların hemen hepsinde top ortadan oyun kuruyor. Tamam, ortadan oyun kurulur. Ne yapıyoruz? Buraya bir tane adam atıyoruz. Tamam mı abi? Çıkarken de gelirken de hadi şöyle yapalım.
Hücum mu yapıyorsun kardeş? İkili üçlü defanstan çıktın mı böyle? Geliyor musun? Heh, buraya adam atacaksın baba. Tamam mı? Buraya şuradan geldin ya böyle fıtı 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 geliyorsun ya top çeviriyorsun. Heh, heh. Burada adamın olacak. Tamam mı kardeş? Ya da dur. Şunu koyalım. O anda burada bir tane adamın olacak. Oyunu yönlendirecek adamın bu. Yani bu yöne doğru oyunu yönlendirecek adamın ortadaki adam. Bunu 6'de, 8'de, 10'de, 15'te, 35'te, 82'de önemli değil. Ve veya burada iki defansla geliyorsan, tamam hadi şu kaleci olsun, bu iki defansla geliyorsan burada oyunu yönlendirecek adam lazım. Peki biz ne oluyor? Şimdi biz buraya ikili diziliyoruz, hücuma çıkıyoruz ya böyle fıtı fıtı Allah ne verdiyse. Bunlar abi bir tane buraya adam atıyorlar. Sonra şuradan da adamı buraya koşturuyor. Buradan da adamı buraya koşturuyor. Tamam mı babacığım? Anlıyor musun? Görüyor musun? Ha? Şimdi biz buradan fıtı fıtı hücuma gittik ya. Şurada Barış topu kaptırdı ya. Bu ortadaki adama veriyorlar abicim. Bu ortadaki adam başlıyor koşarak sana doğru gelmiyor. Bu ikili defans bir kere bir kayboldu, pert oldu. Çünkü buradan da koştuklarını görüyorlar. Hayda buradan Bek koşuyor, Barış koşuyor. Salah'ı çıkmış, Jakobs çıkmış, ne bileyim Singo çıkmış. Allah ne verdiyse gidiyorsun. Sen geri geri kaymaya başlarken abicim adamlar Langırt köy sağında bunu koşturuyor, bunu koşturuyor. Sen kimi tutacaksın falan filan derken yakalanıyorsun. Biz tabii sonra nerede yakalandık? Ortanın ortasında yakalandık. Burada yakalandık. Ortadaki adamı kaçırdılar bu sefer. Bunu pas istasyonu olarak kullanmadı Beşiktaş. Bunu direkt tek topla bunu kaçırdı. Tam bir Anadolu kontra takım yaptı. Davison yetişemedi. Burada çaktı indirdi. Bunu zaten riske ettiğimizi Okan Buruk senelerden beri söylüyor. Yani yeni değil bu. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iş yeni bir iş değil. Bunu hep zaten söyledi. Yani Milan'le ne oldu sonra? 10 kişi kaldık. İkinci yarı topun arkasına geçtik. Topun arkasına dizildik. Topu bekledik ve topu Beşiktaşlara verdik. Buraya böyle hep beraber fıtı fıtı dizildik. Topu Beşiktaşlara verince ne oldu? Ondan sonra şu kalecimizi de şuraya atalım. Bu neymiş? Kaleci değil, topmuş bu. Hep beraber şunu şöyle hızlıca dizeyim. Kusura bakmayın. Alışacağım buna da hızlanacağım. Nereden bizim kaleci? Heh, şuradaymış. Kaleci böyle bir dörtlü defans kurgusu. Ondan sonra şuraya bir beşli hatta çaktık. Allah ne verdiyse. Dörtlü. Şunları al. 1, 2, 3, 4, 5 yapalım bunu. Buraya da bir tane adam koyduk. Şu fazla. Şunu kenara at. Tamam mı babalar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ne oldu? Bir kişi bizden çıktı. Kaldık 10 kişi. Burada da ne oldu? 4-4, 4-4-1 dizildik. Tamam mı? Topun arkasına geçtik. 4-4-1'imizi dizdik. Burada bunu bekledik. Hatta bunu bazen 5 dedik, 4 dedik. Beşiktaş'a topu verdik ve topun Beşiktaş'ta olmasını sağladık. Buradan da kontrayla çıkmaya çalıştık. İşte bu noktalarda da Okan Buruk ne yapması gerekiyordu? Ne yapması gerekiyordu? Kutucu içeri atabilirdi. Eren Elman'ı içeri atabilirdi. Salah'ı içeri atabilirdi. Sané'yi içeri atabilirdi. Bu topları atacak ve bu toplarla çok iyi iş yapacak Sarı'yı oynatabilirdi. Böyle şeyler yaptık mı? Hayır. İlk oyuncu değişikliğimizi Gabriel Sara, Eren Elmalı 77. Leroy Sané 86. Mario Icardi 86. Maalesef hiç uzun top oynamayı sevmediğimiz için Singo'nun önüne atılan bir uzun toptan adresi patladı çocuğun. Ve adresi patladığı için de biz Singo'suz bir devre kapattık. 26'da oyuna Salah'ı gelmiş oldu. Diğerleri Arda Ünyal, Metehan Baltacı, Berkan Kutlu, Ahmet Kutucu. Ahmet Kutucu da bu maçta ziyadesiyle iş yapardı. Hakeza Berkan Kutlu da bu maçta ziyadesiyle iş yapardı. Yazık oldu, yazık oldu. Ben hatta devre arasında bu maçı kazanalım sonrasını konuşuruz. Bu böyle gitmez dediğimde de insanlar neyi kazanırız lan deli misin kaybettik maçı falan diyorlardı. Nitekim de öyle olmadı. Maçı da kazanacağımız aslında çok pozisyonda geldi. Bu arada tabii çıkanlar kimler? İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Osimhen ve Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz 86 dakika boyunca sahada varlık gösterememiş bir adamı nasıl oyunlar alamıyorsun sorusuna cevap bulamadım. Osimhen hakeza öyle. İlkay Gündoğan yaşından dolayı çıktı 77'de desem çok mantıklı değil ama başka da değişiklik şansı yoktu. Ona çok bir şey diyemiyorum. Oyuna Sarı'yı atıp oyun yaratıcılığını kullanmak böyle bir şey de yapılabilir. Maç sonunda İlkay Gündoğan ne dedi? İlkay çünkü Pep'in o saha içindeki aklıydı. Nasıl ki Fatih Terim'in aklı Hacı ise
İlkay Gündoğan da senelerce Pep Guardiola gibi bir taktiksel dehayla çalıştı. Ve dedi ki biz dedi yanlış işler yaptık. İlk yarı çok aceleci davrandık. Yanlış bir oyun planındaydık. İkinci yarı sakinleştikten ve oyunu kontrol ettikten sonra neler yapmamız gerektiğini anladık ve ona göre oynadık. Maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlar geldi ama bunun üstüne daha çok çalışmamız gerekiyor dedi. Herhalde Okan Buruk bu laftan sonra İlkay'a çok sinirlenmiştir diye tahmin ediyorum. Maç sonu Liverpool maçından sonra Icardi'nin sevince girmemesi, Osimhen'in saha içindeki hırçınlığı, baktığımızda içeride bir hoşnutsuz hava var. Ya Osimhen'in parasını geciktirdik bilmiyorum ya edimlerini yerine getiremedik bilemiyorum ama bir sıkıntı var. Diğer taraftan da Icardi'nin de Ocak ayında %80 oranında ayrılacağı söyleniyor ama bu maaşı dışarıda bulamayacağı için ben çok ayrılabileceğini düşünmüyorum. Bu sezonu bizde tamamlar. Hakeza Osimhen de bu sezonu bizde tamamlar ama Osimhen'in saha içerisinde geçen sene de ben söyledim. Bir maçtaydı. Çok gereksiz yere çok saldırgan başlamıştı ve ben dedim ki Osimhen gerek yok bu kadar saldırgan davranmana. Rica ediyorum dedim. Şey yapma artık. Bir sakinleş baba dedim. Burası Galatasaray yani. Burada antipatik olmaya gerek yok. Yani suyun öte tarafında bu tip hareketler hoş görülebilir. Ama bizde hoş görülmez. Sakin ol demiştim. Bir maçı çok gelmişti o. Dirsek attılardı. Yani şimdi hatırlamıyorum hangi maç olduğunu. Geçen seneki bir maç. Ama bu sene de aynı hırçınlık devam ediyor. Bu hiç hoş alamet bir şey değil. Gollerin kaçıyor, pozisyonlar kaçınca çok fazla itirazlara başladı. Bu hiç hoş bir şey değil. Icardi'nin Okan Buruk'la ilişkisinde sıkıntı var, suratına bakmıyor diyorlar. Orada bir konsantrasyon yapıyor olabilir. Onu dinliyordur ama oyuna belki dua ediyordu, konsantre oluyordu, bir şeye bakıyordu. Bilemezsin, ona da bir şey denmez. Ama Galatasaray'ın futbol aklında sıkıntı var. Futbol aklı deyince de bugün Dursun Özbek Başkanımızın Galatasaray gene futbol akıllı yok mu? Futbol aklı var. Nedir bu futbol aklı? Bir kişi midir, 5 kişi midir, sistem midir falan filan diye dalga geçti. Yazık başkanım yapma. Sen Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak çok vizyoner olmak zorundasın. Sen çağın ilerisinde olmak zorundasın. Galatasaray'ın ilerisinde olmak zorundasın. Türkiye futbolun ilerisinde olmak zorundasın. Sevgili başkanımız peki yetinmedi ne dedi? Dedi ki bizim futbol aklımız var. Okan Buruk. Transferi o yapıyor. Takımı o çalıştırıyor. Takımla o yatıp kalkıyor. Takımın psikolojisini o biliyor. Takımın ruh halini o biliyor. Takımın kondisyon durumunu o biliyor. Sakatlık durumunu o biliyor. Her şeyi o biliyor. Eksiklerimizi o biliyor. Fazlalarımızı o biliyor. O dedi ne istiyorsa onu yapıyoruz. Demek ki biz 3 senedir Erden Timur mu transfer yaptı? İbrahim Hatipoğlu mu transfer yaptı? Yok İbrahim Kavukçu mu transfer yaptı? Kısımlarını elemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bütün bu teoriler çöpe. Hepsi çöpe. Bitti. Tamam mı babalar? Bütün bu teoriler çöpe gitti. Neymiş? Bütün transferleri Okan Buruk yapıyormuş. Okan Buruk listesini veriyormuş. İsteklerini yerine getirmek için de yönetimimiz var gücüyle çalışıyormuş. Bu kadar basit. Tamam. Öylece futbol aklı falan gerek yokmuş. O yüzden Real Madrid, Barcelona, ne bileyim İtalya'da Milan, Inter, Juve, ne bilelim başka İtalya, İspanya saydık. Portekiz, Porto falan, Valencia, Roma, Monchi falan o yüzden böyle gereksiz başarılar kazandı. İşte böyle büyük takımların arkasında büyük beyinler olduğu gerçeğini falan biz unutalım. Hiç böyle şeyler olduğunu düşünmeyelim. Büyük bir teknik ekibin, büyük bir scout ekibinin, büyük bir araştırma ekibinin, büyük bir geliştirme ekibinin olduğunu tezini çöpe atalım. Hiç bunlar yokmuş gibi davranalım. Bayern Münih hakeza öyle. Senelerden beri Bayern Münih'te bu şekilde davranıyor. Sportif direktörü var. Bir futbol aklı var yani. Anladın mı? Sportif direktör bir futbol aklı. Evet, futbol aklı işte böyle bir şey. Bu çalışıyor mu ya? Demin durmuş, bütün anlattım 15 dakikalık video çöpe gitmiş arkadaşlar. O kısmı size baştan alıyorum. İnşallah becerebilirim. Evet, nerede kalmıştık? Sportif akıl. Yani bu Bayern Münih falan sportif aklı aslında şuna yarıyor. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, Sayın Futbolun yön veren Galatasaraylı değerler. Taşın altına elini sokmuş değerler. Bakınız kısaca anlatıyorum. Bu videoyu lütfen elden ele Sportif AŞ'ye ve oradaki değerli yetkililere ulaştıralım. Lütfen açınız bakınız bütün büyük kulüplerin idari şemalarını. Madem
Sportif direktöre gerek yok. Her şeyi başkan yapıyor. Bizim niye CEO'ya ihtiyacımız var? Ya da neden genel sekretere ihtiyacımız var? Ya da neden Sayman'a ihtiyacımız var? Ya da niye yönetim kurulunun diğer nezih bu işleri yapan değerli abilere ihtiyacımız var? Niye stat'tan sorumlu müdüre ihtiyacımız var o zaman, değil mi? Hiç bunlara gereksinimimiz yok. Zaten bunlar kendi başına olup bitiyor. Ya da ne bileyim işte tribünden sorumlu lidere, ondan sorumlu buna, bundan sorumlu bir şey. Hiçbir şeye gerek yok. Ben de şu anda şu derneğin sekreteri pozisyonundayım. Bana da gerek yok o zaman. Bakın, sportif direktör dediklerinde, sportif akıl dediklerinde siz akılsızsınız, siz bu işi yapamıyorsunuz demek değil. Lütfen bunu kompleks haline, ego haline getirmeyin. Böyle bir şey demiyor insanlar. Şunu demek istiyor. Transfer döneminde doğru oyuncuyu doğru paraya alabilmek. Genç yetenekleri keşfedip takıma monte edebilmek. Bir takımın sistemi, taktiği, tekniği olsun, bir geleceği olsun demek. Yani 4-2-3-1 ise bu taktiğimiz bizim. Okan Buruk'un futbolu, eğer Okan Buruk gittikten sonra da devam ettirilecek ise gelecek teknik direktör tarafından buna uygun oyuncuların yetiştirilmesi altyapıda. Bu futbolcularla bu altyapıdaki çocukların buluşturulması, onlara 4-2-3-1 ön alanda presi 4-2-3-1'in beyinlerine sokulması genç yaştan itibaren. Anlatabiliyor muyum? Nasıl oyun kuracakları, kaleciden itibaren defans bloğu, orta saha ve hücum forvetinde neler yapılacağı, nasıl bir hücum forveti aradığımız, nasıl bir hücum oyuncusu aradığımız. O çocuklar 4-2-3-1'in Okan Buruk şekliyle yetişip ta 16'dan, 15'ten, 11'den itibaren başlayarak 19, akabinde de A takıma geldiklerinde lan biz böyle şeyler çalışmadık arkadaş, biz ne yapıyoruz lan buraya geldik, biz abi böyle hurra oynuyorduk, hurra geliyorduk, çocuk çocuk işte böyle zıplayıp hopluyorduk falan dememeleri için Avrupa'da sportif direktör var. Aha işte sportif direktör bunların hepsine bakıyor. Maaş skalasına bakıyor, bonservisine de bakıyor, oyuncuya da bakıyor, teknik direktöre de bakıyor, altyapıya da bakıyor, üst yapıya da bakıyor, sahanın bakımına da bakıyor, yapıyor, sahanın üst yapımına da bakıyor, oyuncunun sorunlarıyla da ilgileniyor, oyuncunun ailevi problemleriyle de ilgileniyor, oyuncunun sahadaki mantalitesiyle de ilgileniyor, menajerle de ilgileniyor. Ondan sonracığıma masörle de ilgileniyor, sağlık ekibiyle, herkes ilgileniyor. Tamam mı? Bu bir ekip işi çünkü. Sportif direktör bunların, kapanma sıçarım ağzına. Bunların hepsiyle ilgileniyor arkadaş, tamam mı? Hepsiyle ilgileniyor. Bu kadar basit. Bu bir ekip. Sportif direktör oraya koydun da sadece sana karışıp da senden rol çalmayacak bir adam kardeşim, sportif direktör dediğin adam. Dünyanın hiçbirinde kimseden, bir tek Monchi şu anda çok popüler oldu yaptıklarından dolayı. Onun dışında kimse çok fazla böyle sportif direktör rol çalmıyor. Şimdi PSG'deki adam var, bir dönem bize bakıyordu. O böyle bir ajans gibi düşünün, tamam mı? Yani reklam ajansı gibi düşünün. Adamın reklam ajansı var, bir ekibi var. Ve o ekibi söyle adını. Hatta ben bunu elime alayım ya. Şuradan da görürüm hatta. Ekibi de ondan sonracığıma seni yönetiyor. Bunu bir önceki maçta, bir önceki programımdan anlattım. Sportif direktör dediğin şey böyle bir şey değil işte. Tamam mı babacığım? İstirham ediyorum. Bu sportif direktör işini lütfen bir ciddiye alalım. Madem sportif direktör gereksiz de sevgili hocam, sevgili başkanım, niye gittik de Cenk Ergün'le çalıştık mesela, değil mi, sportif direktör olarak, madem sportif aklı ihtiyacımız yoksa. Bunu burada kapatıyorum. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Gereksiz işler. Yani bu bir yerde değişecek. Biz bir yerde devrim yapacağız ama bakalım hangi noktada, nerede? Hiçbir fikrim yok. Diğer taraftan işte ne vardı ki anlatacaklarım? Hepsi karman çorman oldu, birbirine girdi arkadaş ya. Sportif direktör konusunu da böylece işlemiş olduk. Saha içini işlemiş olduk. Icardi Osimhen konusu vardı. Evet, Icardi mutsuz, Osimhen agresif. İlkay takıma abilik yapmış pozisyona gelmiş. Mertens'ten sonra, Hacı'dan sonra gelmiş. Hatta bence Mertens'in üstüne Hacı'dan sonra gelmiş. Bizim takıma en kariyerli Drogba ile beraber futbolculardan bir tanesi İlkay Gündoğan ve yavaş yavaş bence onun taktiksel şeyini anlamamız gerekiyor. Yani saha içindeki önemini, saha içindeki yapmamız gerekenleri yavaş yavaş çözmemiz gerekiyor. Çünkü adam yurt dışında bunun nasıl çözüldüğünü, neler yapılması gerektiğini,
tek tek sana anlatıyor güzel kardeşim, tamam mı? 4-1-1'i de anlattık. Bununla ilgili size gerekli bilgileri verdik. Ondan sonracığıma şimdi Ocak ayı transferleri geliyor. Hazır sportif direktörden bahsetmişken Salah'la Çalhanoğlu'nun adı tekrar geçmeye başladı. Sare Sana Icardi'nin gideceğinden bahsediliyor. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Eğer bunlar gidip de onlar gelirse bakalım göreceğiz neler olacağını. Doğru sportif direktörümüz olsa zaten size bunları alınmaması, onların alınması, şunların bulunması gerektiğini söyler. Sportif direktör bir de ne yapar? Altyapıya da hemen başlamışken onu da söyleyeyim. Tüm dünyayı arar. Tüm dünyada senin sistemine uygun genç yetenekleri bulur. Sen gidip de Sara'ya 23 milyon basıp almazsın. Signo'ya 30 milyon basıp almazsın. Osimhen'e 75 milyon basıp almazsın. Bunların sana muadillerini Afrika'dan, Arabistan'dan, kuzey ülkelerinden, güney ülkelerden, Portekiz'den oradan buradan bulur getirir. Ziyadesiyle senin takımına monte eder. 20'li yaşlarda parlayacak olan genç yıldızı senin teknik direktöründe ve senin teknik ekibinde bunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapar. O takıma onları oturtur. Birer değerin olur. 3'e alırsın, 5'e satarsın. Bakınız bu ayda yaptığımız gibi 1'i alıp 30'a sattık. Her sene bir tane 5'i alıp 10'a, 5'i alıp 15'e, 5'i alıp 20'ye satsak zaten köşeyi döneriz. Böyle tefecilerden para almamıza da gerek kalmaz. Öyle diyorlar divanda. Yani biz bir para almışız %60'da. Çok büyük bir para bulmuşuz geçici bir dönem için. Ve böyle de batık durumda olmayız. Sürekli de inşaat konuşmak zorunda olmayız. İnşallah bir gün bu devrimi de Galatasaray Spor Kulübü'nde gerçekleştiririz el birliğiyle, efendime söyleyeyim. İşte transferlerden bahsettik. Icardi, Osimhen bahsettik. Yönetim içerisinde bazı sıkıntılar olduğu söyleniyor ama ne kadar doğru ne kadar yanlış ben oralara girmek istemiyorum. Ahenk içerisinde çalışsınlar. Zaten Mayıs ayında seçim var. Devam etmek isteyen yöneticilerimiz devam eder. Devam etmek istemeyen yöneticilerimiz devam etmez. Bakalım başkan adayı kim çıkacak? Çok heyecanla ve merakla bekliyorum. Orayı göreceğiz. Ama Mayıs ayına kadar yönetimimiz bir ahenk içerisinde tek ses olarak çalışması gerekiyor ama içeriden aldığımız yani içeriden aldığımız demeyelim de sosyal medyada çıkan yönetime yakın muhabirler ya da yönetime yakın kişilerden durumun hiç de öyle olmadığını gösteriyor. Hayırlısı Allah'tan diyelim. Ümit ederim ki böyle şeyler yoktur. Borcumuz kat be kat artmış. Divanda da bugün konuşuldu. Futbol aklımız Okan Buruk'muş. Bütün transferlerimiz çöpmüş. Yani bütün çöp transferler Okan Buruk'a yazarmış. Bunu da anlattık. Başka anlatacağım ne vardı ya? Öf. Ha, bu maç içerisinde Liverpool'un çalışma sistemine dalga geçmişler. Biz onları yendik diye. Adamlar 60 tane çok yüksek maç yapıyor. Çok büyük bir ligde oynuyorlar. Hakeza İspanya, İtalya öyle. Senin Leşçöp liginde kimse oynamıyor. Leşçöp liginde öyle bıdı bıdı antrenmanlara ihtiyaç yok. Zaten sen biraz zorlasan, biraz ıkınsan bu maçları yenip geçip ziyadesiyle başarılı oluyorsun. Onun dışında buralarda mücadele etmek için, Avrupa'da mücadele etmek için o antrenman sisteminin birebir aynısının bize de gelmesi gerekiyor. Bununla beraber Kemerburgaz tesislerimizin yetersiz kaldığını, yetersiz kalacağına inananlardanım. Çünkü kıçımı yırttım 4 sene boyunca. Kemerburgaz tesisleri yapılmaya başladığında hangi yurt dışındaki firmayla çalışıyorsunuz dedim. Hiç kimseden ses gelmedi. Çok iyi bildikleri ya, bizim Türkiye'de inşaat işleri çok iyi bilinir ya, hiçbir bina birbirine benzemez. Hepsinde de statik hata doludur. Heh, şimdi o hiçbir şey, her şeyi çok iyi bilen sevgili inşaat firması sahipleri, Galatasaray içerisindeki inşaatı çok bilen değerli büyüklerimiz Kemerburgaz'ı da bir inşaat olarak gördüler ve kaba bina, işte binalar, bölümler yapılacak. Burada giyinecekler, burada soyunacaklar, burada duş alacaklar, burada fitness çalışacaklar, burada kapalı salonda sinema seyredecekler, burada bilardo oynayacaklar falan gibi böyle süper vizyoner bir bakış açısıyla içeri yaptılar, teslim ettiler. Tabii ziyadesiyle eksik kaldı. Ben de dedim ki böyle olmaz bu iş. AZ Alkmaar'la maç yapıyoruz. Gidin oradaki altyapılara bakın. Ajax'ın altyapısına bakın. Liverpool'un altyapısı. Geçen sene büyük takımlarla da oynadık. Onlarla beraber pardon. Hop. Onların oynadığı bu sahalara, statlara, gelişmelere bakın, bir ara soğuk hava deposu diye tutturulmuştu.
Fatih Hoca'nın Burak Elmas zamanında işte soğuk hava deposu olmadığı için futbolcularımız ziyadesiyle hızlı dönemiyorlar falan diye böyle yönetimi nasıl eleştireceklerini şaşıranlar oradan vurmaya çalışmışlardı. Şimdiki Kemalburgaz tesislerimizde mesela o soğuk hava depolarından var mı futbolcuların içine girip 200'de kendini şokladıkları falan merak ediyorum. Ya da sıcak soğuk havuzu var mı? Veya şey açsınlar mesela geçen gün vardı. Bu neydi ya takımın adı? Tottenham'ın bir idman gününü açsınlar mesela. İçeride nasıl bir antrenman sahası var, nasıl bir rejenerasyon sahası var, nasıl boş alan sahası var, yemekhanesi nasıl, üst alanı nasıl, altları nasıl mesela şuraya bir göz atsalar ya. İkinci etap çalışmaları yapar. Mikrofonun bu akşamın azizliğine uğradık. Şarj etmeyi unutmuşum herhalde. Kuvvetle muhtemel. Ondan dolayıdır ki kapanıp durdu ve benim bütün anlatacaklarımın içine etti. Leroy Sané'nin formu, gelecekler gidecekler. Okan Burcu'nun sportif aklı, takımın oynadığı futbol, milli takım arasında ümit ederim ki size şu maçları analiz edip şöyle bir güzel analiz videosu çekmek istiyorum. Uzun zamandır yapmak istiyordum bunu. Galatasaray'ın hazır sportif aklı yokken de biz de at koşturalım bari ne yapalım. Elimizden ziyadesiyle başka şey gelmiyor. Galatasaray'ımızın iyi olmasını ve Avrupalı takımları yenmesini istiyoruz. Bunun için de yapmamız gereken doğru antrenman sahası, doğru idman, doğru sistem, doğru oyuncu seçimi, doğru para harcanması, doğru kazanç. Bunların hepsinin bir araya getirdiğinizde işte o zaman sürdürülebilir, borcu olmayan bir kulüp haline geliyorsunuz. Nasıl ki her şey bir anda olmuyor, işte bu da onlardan bir tanesi. Deniz Hanım'ı anlattım ama kayıtlarda var mı yok mu bilmiyorum. Büyük bir başarı elde etti. Eski bir sporcumuzdu fakat geçirmiş olduğu büyük kazadan sonra biraz bize gönül koymuş ve kulüple olan bağını kopartmış. Bu da bizim özrümüz olsun. Oğuz İzer abinin niye kutlanmadığı yani niye vefat ve başsağlığı dilekleri iletilmediği konusunda bilgim var ama bunu söylemek doğru olmaz. Başkan anladığım kadarıyla kendisiyle bir noktada ayrı düşmüşler ama vefatının ardından da bunun yapılması bence hoş olurdu. Ultra Hasan'ı tebrik ediyorum. Sergen Yalçın konusunda Beşiktaş maçında hakikaten muhteşemdi. Okan Buruk dediğim gibi Beşiktaş maçlarında duygusal davranıyor. Şu anda milli arada var zaten sakatlıkların dönüşü. Şu anda bir 15 gün falan takıma izin vermiştir herhalde. 15 gün sonra takım döndüğünde 3-5 idmanla bütün bu eksiklerimizi kapatacağımızı düşünüyorum. Icardi zaten Roma senin, Paris benim dolaşıyor. Bu adamın açığını kapatması ve takımda sahada kalıp birkaç bir şey yapması gerekirken gene geziyor olması bir tek herhalde beni rahatsız ediyordur. Osimhen'in sinirinin geçmesi için papatya çayı öneriyoruz. Bu aralar herkes birbirine papatya çayı önermeye başladı. Papatya çayı çok önemli. Bunun dışında İlkay Gündoğan yakın bir gelecekte Mertens'le beraber Galatasaray'da inşallah hizmet alırlar futbolu bıraktıktan sonra çünkü çok ihtiyacımız var. Bununla beraber Mayıs'ta seçim var. Bakalım neler olacak göreceğiz. Borcumuz almış başına gidiyor. Ona artık diyecek bir şey yok. Alıştık. Ümit edelim ki Galatasaray'ımız diğer branşlarda da bugün sene voleyboldan kadın erkek çok ümitliyim. Erkek basketbol bakalım neler olacak çok merak ediyorum. Kadın futbol Banu Donaman Hanım çok doğru şeyler söyledi. Banu abla özür dilerim çok doğru şeyler söyledi. Divanda o da önemli. Tüm Türkiye açısından kızlarımızın yanlış yollara düşürmemesi ve erken evlenmemeleri, eğitimleri tamamlamaları ve hayata tutunabilmeleri, ekonomik bağımsızlıkları için Türkiye'de kadın futbolunun gelişimi çok önemli voleybolla beraber. Motor sporlarında da büyük işler oluyor. Ondan sonracığıma. Yani Kenan Toprak, yani Kenan Sofuoğlu'nun dediğim iğneli kuyu kazdığı yerden toprak fışkırdı. Deniz Öncü var orada yanlış bilmiyorsam. O inanılmaz işler yapıyor. Bahattin Sofuoğlu var. O muazzam işler yapacak. Ümit ediyoruz ilerleyen dönemlerde. Ve Ahmet Can. Müthiş bir iş yaptı ve DTM'de mini marşımızı gururlandırdı, onurlandırdı. Adam şampiyon oldu. Bir tek satır yazı yazılmadı. Yazıklar olsun diyorum. Bu olacak iş değil.
hani hakikaten olacak iş değil. Buna diyecek hiçbir şeyim yok. Allah sonumuzu hayır etsin. Futbol ülkesi olmaktan ya da diğer sporlara bizi görmemezden gelmekten alıkoymaz. Geçen gün halteri de seyrettim. Halterde de durumumuz pek işler açısı gitmiyor. Açıkçası adamlar bizi gelmiş geçmiş gene uzak doğulular. Biz nedense oralarda da biraz yerli eksan durumundayız. Elimize attığımız bir şey de bari iyi olsa. Evet, bu yayını da burada sonlandırırken hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ümit ederim ki en kısa zamanda sizlere teknik programında bir şeyler sunacağım. O güne kadar şen ve esen kalın, Galatasaray'da kalın.